Herkese merhaba. Bugün yine yepyeni bir konu ve video ile karşınızdayım arkadaşlar. Konumuz omega 3 takviyeleri rutin olarak kullanılmalı mı? Böbreklere faydalı mı, zararlı mı? Ve diğer organlarımıza da tabii, sadece böbrekler değil. Şimdi omega 3 nedir? Önce bununla başlayalım. Omega 3 böbrek, göz, beyin, kalp ve damar hastalıkları için hayati öneme sahip olan yağ asitleridir arkadaşlar. Vücudumuzda omega 3'ler üretilememekte ve dışarıdan almak zorundayız biz bunu. Yani tıp dilinde bunlara esansiyel diyoruz. Esansiyel çoklu doymamış yağ asitleridir bunlar. Birçok çalışmada isimleri şöyle geçiyor. Uzun zincirli omega 3 çoklu doymamış yağ asitleri. PUFA diye, İngilizcesinin baş harflerinin kısaltılması bu PUFA. Bu aklınıza kalsın. Peki ne işe yarıyor bu omega 3'ler? Şimdi hücrelerin zarında, retinada, gözdeki retina, beyinde, spermde yüksek oranda omega 3 bulunmaktadır. Tabi bu organların da işlevlerinde tabii ki önemli. Yine yağ metabolizmasına, yani lipid metabolizmasına yol alıyor. Yağların enerjiye çevrilmesinde etkili. Kalp ve damar hastalıkları, akciğer sistemi, bağışıklık sistemi, endokrin sistemi gibi birçok sistemde de yine önemli işlevlere sahip omega 3. Omega 3 yağ asitlerinden özellikle 3 tanesi bizim için önemli bu çalışmalarda. Her yerde takviyelerde de genelde bunlar kullanılıyor. ALA tipi, DHA tipi ve EPA tipi. Bunları bilmekte fayda var. Açıklamalarına çok girmeyeceğim. İşte ALA demek işte alfa linolenik asit, işte DHA dokozaheksaenoik asit, EPA penta-enoik asit. Bunların kısaltılmışları bunlar. Ama kısaltılmışlarını bilmelerinizde fayda var arkadaşlar. ALA bitkisel kaynaklı olanlarda bulunuyor. DHA ve EPA ise daha çok bu çalışmalarda, işte takviyelerde, bilimsel araştırmalarda kullandığımız ve içeriklerinde genelde en çok olan bunlar arkadaşlar. Bunlar da hayvansal ürünlerde, balık ve deniz ürünlerinde bulunuyor. Bitkisel kaynaklarda bulunmuyor bu DHA ve EPA'lar. Bu önemli. Böbrek hastalıkları açısından da bu önemli. Çünkü biz böbrek hastalarının birçoğuna işte balık ve deniz ürünleri tüketimini kısıtlıyorduk veya yasaklıyorduk. Özellikle GFR 30'un altında olduğu zaman, hele 15'in altında. Çünkü balık ve deniz ürünlerinde bulunan birçok ağır metaller, işte civası, mikroplastikleri, işte yüksek fosfor düzeyleri vesaire, protein yüksek oranların fazla olması nedeniyle bunları veremediğimiz zaman ne oluyor? Hastalarımız omega 3'ten, DHA ve EPA'dan uzak kalmış oluyorlar. Dolayısıyla bunların alternatifleri de var ama. Bu videonun ikincisinde de böbrek hastaları başta olmak üzere diğer hastalarımız, insanlar omega 3'ü hangi besinlerden alabilirler? Sadece balık ve deniz ürünleri değil, onları da ayrıntılı anlatacağım. Onun dışında da olan ürünleri de tek tek anlatmaya çalışacağım. Onun için ikiye böldüm. Şimdi demek ki omega 3 olarak daha çok EPA ve DHA öneriliyor. Bunların emilimleri yalnız B12 ve D vitamini gibi arkadaşlar çok zor olabilmekte vücutta. Mesela B12 için ne gerekiyordu? Mide asidi lazım, intrinsik faktör lazım, terminal ileuma gidiyordu, transkobalamin 2 lazım vesaire. Bir sürü emilim prosedürü vardı. Aynı zamanda D vitamininde de güneş ışığı lazım, sağlam cilt lazım, karaciğer lazım, böbrek lazım ki ancak aktif D vitamini üretilebilsin. Bu omega 3'te de arkadaşlar bu ALA dediğimiz bu bitkisel kaynaklı olanlardan alınan omega 3'ler etkin olamıyor vücutta. Bunlar önce karaciğere gidip EPA denen forma dönüşüyor. O da daha sonra DHA'ya dönüşüyor. Bu dönüşüm oranı da çok düşük. Hatta bazı verilerde %5'lere kadar düşük oldu ama kabaca %15'in altında. Yani 100 gram alındığı zaman ancak bunun 15 veya daha azı, bu dediğimiz daha aktif form olan bu EPA ve DHA'ya dönüşebiliyor. Peki, bunu da bilmekte tabii fayda var. Çünkü bilimsel çalışmalarda olsun, hastaların beslenmelerinde olsun bunlar önemli. Omega 3 neden önemli? Neden bu kadar çok üstünde duruluyor bunun? Böbrek hastalıkları açısından bakacak olursak, böbrek hastaları en düşük omega 3 düzeyine sahip olan hasta popülasyonudur arkadaşlar. Çünkü gerek bu deniz ürünleri, balıkların tüketimde azaltılması veya diğer ürünlerin de işte sıcak suda tutulup sularının atılması, işte bakliyat, çubuğu vesaire bunların azaltılmış olması zaten omega
omega 3'ü ister istemez böbrek hastalarında çok düşük olmasına sebep olabiliyor. Dolayısıyla böbrek hastalığı olanlar bu omega 3 takviyeleri kullanmaları için potansiyel bir kaynak olarak görülmektedir. Yine omega 3 açısından zengin beslenme kronik böbrek hastalığının son döneme ilerlemesini azaltma açısından da çok değerli. Yani mutlaka sofralarında böbrek hastalığı olanların omega 3 içeren bir ürünün bulunması lazım veya gün içerisinde bunları alması gerekiyor ki son dönem böbrek hastalığına gidişleri yavaşlatılabilsin. Tabii omega 3 tek başına tedavide kullanılmıyor ama destek tedavisi. Yine omega 3'ün kaynakları ne demiştik biz böbrek hastalarında? Sadece balık ve balık yağı veya deniz ürünleri değil. Bunun yanında sebzeler, tohumlar, kuru yemişler, kuru bakliyat, yumurtanın sarısı ve çeşitli baharatlarda da arkadaşlar yine omega 3 bulunmaktadır. Bunları da önerdiğim miktarlarda bir sonraki videoda anlattığım şekilde kullanabilirsiniz. Peki biz böbrek hastalarında rutin olarak vitamin, mineral veya yağ asidi kullanımını öneriyor muyuz? Hayır. Ama 5 tane bizim hani bir saç ayağımız vardı. Neydi bunlar? Bunu mutlaka biz tahlillerde bakıyoruz. Eksiklik varsa yerine koyuyorduk. D vitamini, B12 vitamini, folik asit, demir ve magnezyum. Bunlar mutlaka önemliydi. Magnezyum 2'nin üstünde olacak. Demiri gösteren transferin satürasyonu 20'nin üstünde olacak. Folik asit 5'in üzerinde. B12 300'ün üstünde. D vitaminde en az 20'nin üstünde olması gerekiyordu ki hastalar son dönem böbrek yetmezliğine gitmesin ve ölüm riskleri daha düşük olsun. Bunu her videoda üstüne basa basa değiniyorum arkadaşlar. Ama diğerleri mesela başka hangi vitamin mineralleri yine verilebiliyor böbrek hastalarına? Kalsiyum, iyot, C vitamini, ihtiyaca göre B1, B2, B6, K vitamini, A vitamini, E vitamini, çinko, omega 3, omega 6, omega 9 ve selenyum da ihtiyaca göre verilebilir. Ama bunların rutin kan seviyeleri ölçülmüyor. Bu önerilmiyor arkadaşlar. Yine vitamin olarak da rutin bu saydığım vitaminleri herkese verin diye bir şey de yok. Önerilen ne? Kılavuzlarda da bizim kendi pratiğimizde de gördüğümüz ne? Eksiklik tespit ettiğimiz zaman bunları yerine koymamız lazım veya vücudun mesela ihtiyacının arttığı durumlarda grip, nezle vesaire veya bağışıklığın düştüğü durumlarda ilave C vitamini tabii ki alabilir hastalar ama sürekli kullanmak, ben genç kalmak istiyorum, yaşlanmak istemiyorum diye avuç avuç ilaç kullanmak yarar yerine zarar verebilir. Daha önceki videolarımda ne demiştim ben? İlaçlar tabii ki faydalı olabilir ama gereksiz ve yanlış dozda kullanılan bir tane vitamin, bir tane mineral bile olsa size yarar yerine zarar verebilir. Sadece böbrek hastası değil, bütün hastalar için geçerli bu. Ve omega 3 için de rutin bir test yok arkadaşlar. Hani kan düzeyi şunun altında olduğu zaman vereyim diye bir şey yok. Yalnız bir istisnası var. İmmunoglobulin A nefropatisi denen bir hastalık var. Bu gençlerde özellikle en sık görülen glomerulopatilerden bir tanesi. Bunlarda kan düzeyine bakmadan ve eksiklik olup olmadığını bakılmadan omega 3 vermekte faydaların olabildiği gösterilmiş. Rutin olmamakla birlikte omega 3 balık yağı bunlar da kullanılabilir. Evet. Peki omega 3'ün genel faydaları nelerdir? Sadece böbrek değil, bütün hastalıklar açısından baktığımız zaman zaten dünyada en çok ölüm sebebi neydi? Bütün hastalıklarda. Şeker olsun, böbrek olsun, diğer hastalıklar olsun. Kalp ve damar hastalıklarıydı. Omega 3'ün de kalp ve damar hastalıkları üzerine faydası olabildiği çeşitli çalışmalarda gösterilmiş. Özellikle öncesinde kronik böbrek varsa, kronik kalp hastalığı varsa, koroner arter hastalığı varsa bilinen bunlara verilmesi özellikle faydalı. Ama hiçbir kalp hastalığı yoksa, hiçbir risk faktörü yoksa vermek tam tersine yarar yerine zarar verebiliyor. Bunun en sonunda da yine belirteceğim. Özellikle kalp hastalığı olanlarda günde 1 gram kadar bu EPA ve DHA tipi omega 3'ler verilmesinde fayda olduğu, ölüm risklerini azalttığı gösterilmiş. Yine kan basıncını düşürebildiği, günde 3 ila 4 gram kadar omega 3 kullanımının tansiyonu düşürmede etkili olabildiği gösterilmiş. Yine yağlardan trigliserit dediğimiz, özellikle böbrek hastalıklarında da çok fazla görüyoruz bu trigliserit yüksekliğini. Bunun da yine 2 ila 4 gram kadar omega 3 günde kullanılırsa faydalı olduğu gösterilmiş. Bu HDL denen iyi kolesterol var. Yani yüksek densiteli lipoprotein diye geçiyor. HDL. Bunu da artırabildiği bazı çalışmalarda gösterilmiş. Bu romatizmal hastalıklardan iltihaplı romatizma denen halk arasında işte romatoid artrit denen bir kronik hastalık var. Bunda da sabah tutuklukları çok sık olabiliyor ve hastalar genelde romatizmal ağrı kesici dediğimiz non-steroid antiinflamatuarlar kullanıyorlar. Omega 3 verildiği zaman bu hastalarda günde 3 gram kadar
bu non-steroid kullanımlarının azaldığı, ihtiyacının azaldığı ve sabah tutukluklarında da azalma olduğu yine gösterilmiş. Yani iltihap giderici etkisi de var, antiinflamatuar. Başka beyin fonksiyonlarında yine iyileşme yapabildiği, aynı zamanda bazı psikiyatrik durumlarda da işte depresyonda, anksiyetede, bipolar bozukluklarda, hiperaktivite durumlarında, dikkat eksikliklerinde yine omega 3'ün faydalı olabileceği gösterilmiş. Alzheimer hastalıklarında da DHA dediğimiz bu omega 3'ün düşük olduğu görülmüş ve takviyelerinin de faydalı olabileceği yönünde bazı yayınlar var. Tabi bunlar kesin değil. Hiçbir zaman ben şeylerde kesin faydalı demiyor bak. Olabilir, olmuş. Çünkü yapılan bilimsel çalışmaların hepsi 100 tane yayın yapıldıysa diyelim 20 tanesi faydalı çıkıyor, 70 tanesi nötr çıkıyor, 10 tanesi de zararlı çıkabiliyor. Onun için biz kümülatif yani hepsini değerlendirip bütün çalışma verilerine, meta analizlerin sonuçlarına göre bunları söylüyorum. Onun için bir bilim insanı zaten hiçbir zaman böyle kestirip atmaz hemen. Faydası var yok demez. Olabilir. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Hep bu ağzı kullanıyoruz. Evet. Yine ders başarılarında artış yapabileceği yine gösterilmiş. 12 hafta boyunca balık yağı verilen öğrencilerde yine faydalı olmuş. Göz hastalıklarında azalma yapabilir. Retinada da bulunuyordu demiştim. Yine yaşlanma ile ilgili bu gözdeki makülada dejenerasyon yani bozulma olabilir. Bunları azaltabildiği yine kuru göz sendromunu, hastalığını azaltabildiği yine gösterilmiş. Diyabet riskinde hem tip 1 hem tip 2'de azalma yapabileceği yine gösterilmiş. Yine sağlıklı bir cilt için işte güneş yanıklarına karşı veya yaşlanmanın belirtilerini azaltabilmek adına yine omega 3 verilebilir. Bağışıklığı güçlendirebildiği yine gösterilmiş. Kan sulandırıcı etkisi var. Bu trombositlerin agregasyon yapışmasını birbirine engelliyor. Antitrombotik etkisi var. Başka kilo vermeye yardımcı ki günümüzde zaten obezite bütün dünyada pandemi haline gelmiş durumda. Bazı hastalar işte omega 3 kullanırsam diğer vitaminlerde işte demirde, B12'de olduğu gibi bu soruyu sorabiliyorlar. Acaba olur muyum? Kilo alır mıyım? Hayır. Böyle bir etkisi yok. Tam tersine kilo vermenize yardımcı oluyor omega 3 arkadaşlar. Yine iltihap giderici, antiinflamatuar etkisi var ve ritim bozukluğunu da yine engelleyebilir. Antiaritmik etkisi var. Yalnız bu ritim bozukluğundaki etkisini ve kalp hastalıklarındaki etkisini söylerken her zaman söylüyorum. Önceden eğer herhangi bir hastalığı varsa, kalp ve damar hastalıklarına eğilim varsa vermekte fayda var. Eğer yoksa normal sağlıklı bir insana verdiğimiz zaman tam tersine ritim bozukluğuna kendisi de yol açabiliyor. Onun için sağlıklı bir insana normal Amerikan Kalp Cemiyeti de rutin omega 3 kullanın demiyor arkadaşlar. Kendi başınıza gidip işte benim yaşım 40'ın üstüne çıktı. Bütün multivitamin alayım avuç avuç, bunlar doğru değil. İhtiyaç varsa tabii ki verilebilir. Yine bazı kanser türlerinde de azalma yapabildi. Özellikle de meme kanserinde ve bu kalın bağırsak, kolon ve rektum kanserlerinde azalma yapabileceği yönde bazı küçük çalışmalar bulunabilmekte. Peki böbrek konusuna gelelim. Böbrekte ne yapıyor? Tam genelini anlattık. Zaten bir ürünün böbrekte faydalı mı değil mi diye neye bakmamız gerekiyordu? Eğer şekere faydası varsa, tansiyona faydası varsa, kilo verdiriyorsa zaten bitmiştir o iş. Veya bir de bağırsak hareketlerini çalıştırıyorsa ki hepsini yapabiliyor omega 3. Şekere faydası var, tansiyona faydası var, kolesterole faydası var. Dolayısıyla böbrek hastalıklarında da, böbrek sağlığında da faydası olabileceği teorik olarak da zaten hiç çalışma yapmadan bile hemen söyleyebiliriz biz. Evet gerçekten de bu yapılmış olan çalışmaların da sonuçları bu dediklerimi destekliyor. Yapılmış olan çalışmaların ben ortalamasını söylüyorum genel olarak. Kronik böbrek hastalığının son döneme gidişi yani diyalize veya böbrek nakline gidişi azalıyor arkadaşlar omega 3 kullananlarda. Yine kronik böbrek hastalığı gelişme riski ve yıllık bu GFR dediğimiz böbreğin çalışma oranını gösteren bir değer var. Bunda düşme oluyor normalde her yıl. Normalde sağlam bir insanda bile 1 mililitre dakika düşüyor. Bu 4 mililitrenin üzerinde çıktığı zaman son döneme gidiş hızlanıyor. Bunu yavaşlatabiliyor omega 3 alanlarda. Bazı çalışmalar var. Bir tane çok önemlisi var arkadaşlar. 2022 yılında. Bu daha yeni yapılmış bir çalışma. Yine bu çalışmada da total kolesterolü, LDL'yi, trigliseriti azalttığı gösterilmiş. HDL'yi yükseltmiş ve üremik kaşıntıda da anlamlı azalmaya yol açmış.
üremik kaşıntıda da azalma yapabiliyor. Ve 2023 yılında yapılmış 25 bin kişilik bir çalışmada da arkadaşlar 11 yıllık bir izlem var. Bu çok büyük bir çalışma. Deniz ürünü kaynaklı omega 3 kullananlarda, yani bu DHA içerikli ama kullananlarda kronik böbrek hastalığı gelişme riski bu 11 yıllık izlem sonucunda %8 azaldığı gösterilmiş. Bu önemli bir bilgi ama. Ama bitkisel kaynaklı olan bu ALA dediğimiz ALA olan ALA tipi omega 3'lerde ise bu etki gösterilememiş arkadaşlar. Onun için bu DHA ve EPA'nın önemi burada da yine ortaya çıkmış oldu. Yine üremik kaşıntı dediğimiz hastalarda çok büyük bir sorun oluyor bu. Üremiye bağlı, diyalize yakın hastalarda veya kreatin daha düşük de olsa hastada şiddetli kaşıntı oluyor. Yüzünü, gözünü, bütün vücudunu yırtacak kadar hatta kaşınanlar olabiliyor. Bunlarda da yine bu omega 3 preparatlarının, takviyelerinin faydalı olabileceği yönünde bazı yayınlarda bulunmaktadır. En azından destek tedavisi olarak bunlar kullanılabilir ve böbreklerdeki iltihabi durumu azaltabildiği. Özellikle böbrek, sadece bütün vücutta değil, böbrekte de bunu yapabiliyor. Yine kan basıncında, yani tansiyonda azalmaya sebep olabileceği gösterilmiş ama yapılmış bazı çalışmalarda da örneğin hiçbir etkisi bulunamamış. Sadece sistolik basınca, yani birinci tansiyon etkili, diğerine etkili değil. Bazılarında işte hatta tam tersine zararlı olduğunu bile gösteren bazı veriler bulunmakta ama genelde mesela 5 tane randomize kontrollü çalışma yapılmış. İkisi diyalize girmeyen hastalarda, ikisi hemodiyalize giren hastalarda, bir tanesi de transplant hastalarında. Bunda diyaliz almayan hastalara 8 hafta boyunca işte omega 3 verilmiş ve kan basınçlarının etkilenmediği gösterilmiş. Ama başka bir çalışmada yine 8 hafta boyunca omega 3 verildiği zaman sistolik ve diastolik kan basınçlarının düşürdüğü gösterilmiş. Çeşit çeşit bu konularda çalışmalar bulunabilmekte. Ama genel olarak özellikle sistolik kan basıncı başta olmak üzere düşürücü etkisi olabilir. Ama kesin, rutin bütün böbrek tansiyon hastaları alsın denemiyor arkadaşlar. Peki protein kaybı, bu da önemli bir şey özellikle glomerulonefritlerde, diyabette, hipertansiyonda. Proteinürü de azaltabileceği yönünde yine veriler var. Burada da yine kesin konuşmuyorum. 2021 yılında yapılmış olan bir 2011 hasta üstünde yapılmış bir çalışmada GFR ile omega 3 arasında bir şey saptamamışlar ama. Omega 3 verdikleri halde GFR'de bir düzelme, yükselme saptanmamış. Fakat daha yüksek omega 3, daha düşük proteinürü ile ilişkili olduğu saptanmış. Yani omega 3 arttıkça protein kaybının azaltılabileceği gösterilmiş bu çalışmada. Yani ama diğer başka çalışmalarda yine bu proteinür üstünde etkisi araştırılmış. Onlarda da bir etki gösterilememiş. Bazı yayınlarda diyor ki işte bu protein kaybını azaltıcı etkisi tansiyonu düşürebildiğinden dolayı veya kiloyu azaltabildiğinden dolayı da olmuş olabilir. Tabii bu multivariate analizlerde de bunları yine gösterebiliyorlar. Ama genelde proteinürüye olumlu etkisi olduğu yönünde de bilgiler var. Yine biraz önce de bahsettiğim gibi bu dislipide dediğimiz kolesterol yüksekliklerine faydası olabiliyor. Özellikle de trigliserit yüksekliği. Zaten böbrek hastalarında en sık gördüklerimizden bir tanesi bu. Bunu azaltabiliyor arkadaşlar. Böbrek trigliserit yüksekliği, kolesterol yüksekliği de böbrek hastalıklarını olumsuz yönde etkileyebiliyordu. Dolayısıyla bu trigliseritler düşürüldüğü zaman böbreğe de yine faydası oluyor. Yine kalp ve damar hastalıklarını kolesterolü düşürerek, yüksek tansiyonu dengeleyerek ve iltihabi durumu azaltarak da sağladığı yönünde görüşler var. Kalp ve damar hastalıklarını böbrek hastalıklarında azaltabilir. Ani kardiyak ölümü veya işte kalp ve damar kardiyovasküler riski azaltabileceği yönünde bazı veriler var. Ama çok güçlü çalışmalar yok arkadaşlar bunlarla ilgili. Mesela 3 tane yapılmış olan randomize kontrollü çalışma var. Omega 3 ile mortalitede iyileşme arasında herhangi bir şey bulamamışlar. Yani ölüm riskini azaltmamış. 2 yıl boyunca 1,7 gram gün omega 3 verilen hastalarda da kardiyovasküler ölüm ve kardiyovasküler olay üzerine herhangi bir etki gösterilmemiş. Ama başka bir çalışmada ise 4 gram günde 1 yıl boyunca verilmiş hastalara kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümün yine azaltıldığı burada da gösterilmiş. Yani burada da yine kesin bir şey yok ama genel yaklaşım
kalp ve damar hastalıklarına da dolaylı yoldan faydalı olabileceği yönünde. Yine böbrek hastalarımızda damar yolu nereden oluyordu? Genelde ya kateterden oluyor ya da fistüllerden oluyor. Fistül damarı damara bağlayıp diyalize girmek için büyük bir damar oluşması için, derin damarı yüzeye çıkartmak için yapılan bir uygulamaydı. Bu fistüllerdeki açıklık çok önemli bizim için. Bir yıl boyunca bu açıklık ne kadar kalıyor kalmıyor. Omega 3 verdiklerimizde acaba bu damar tıkanıklıklarına eğilim veya fistülün ömrü daha mı uzun oluyor, daha mı az oluyor diye araştırılmış. Burada da yine olumlu olanlar da var ama genel olarak omega 3'ün bu fistüller üzerine de herhangi bir olumlu etkisinin olmadığı gösterilmiş. İmmünoglobulin A nefropatisi dediğimiz durumda da enflamasyonu azaltarak yine proteinürü üstüne de olumlu etkilerin olabileceği gösterilmiş. Nefropatiyi yavaşlatabilir ama rutin olarak bütün IgA nefropatisinde balık yağı kullanımı önerilmiyor ama genelde faydalı. Şimdi ona daha sonra da değineceğim. Peki kılavuzlar ne diyor bu konuda? Özellikle de bu KDIGO denilen bu nefroloji ile ilgili önemli bir kılavuz. Şimdi evre 5 böbrek hastalığı olup da diyalize giren hastalarda hemodiyaliz ve periton diyalizinde veya böbrek nakli hastalarında ölüm riskini ve kardiyovasküler olay riskini azaltmak için omega 3 takviyelerini rutin olarak verilmesini önermiyor arkadaşlar. Yani böbrek hastası diyalize giriyor. Hepsine rutin omega 3 başlayalım. Nasıl olsa damar şeylerine faydalı, kalbe faydalı önerilmiyor. İsteyenler belki verebilir ama rutinde önerilmiyor. Başka hemodiyalize giren hastalarda bu fistülle ilgili, greft ve fistüllerle ilgili bu açıklık oranlarını iyileştirmek için yine balık yağı verilmesi rutin olarak önerilmiyor arkadaşlar yine kılavuzda. Bir de nakil olanlarda nakil böbreğin ömrünü uzatmak için omega 3 verelim mi? Daha uzun süre yaşasın o böbrek. Yani kadavradan veya canlıdan alınan böbrek rejection'a uğramasın. Yine yapılan çalışmalarda omega 3'ün rutin olarak verilmesi önerilmemektedir arkadaşlar. Faydalı olanlar belki sürviye kısmi desteği olabilir ama rutinde önerilmiyor. Bir de böbrek fonksiyonları üzerine olan etkisi ki daha önce ne demiştim ben? Kronik böbrek hastalığının son döneme gidişini yavaşlatıyor. Bir takım çalışmalar var ama kümülatif bütün çalışmalar göz önüne alınıp değerlendirildiği zaman arkadaşlar kronik böbrek hastalarında GFR ve serum kreatin değerlerine olumlu etkilerinin olmadığı gösterilmiş ve yapılmıyor. Yani rutin olarak kullanın demiyor. Bu 6 tane randomize kontrollü çalışma var. Diyalize girmeyen böbrek hastalarında, diyalize girenlerde, nakil hastalarında yapılmış ve balık yağının GFR'ye faydası gösterilememiş ama bu yakın zamanda yapılmış çok geniş bir çalışma var. 2023 yılında orada da faydalı olabileceği yönünde bazı veriler var. Peki lipid profilinde omega 3'ler ne yapıyor? Yine kılavuzlar ne diyor? Diyaliz hastalarında trigliserit ve LDL'yi azaltıp HDL dediğimiz iyi kolesterolü ise yükseltiyor. Bunun için 1,3 ila 4 gram kadar günde omega 3 verilebilir. Bu kılavuzun önerisi bu. Periton diyalizine giren hastalarda ise bu lipid profillerini düzeltebilmek için günde 1,3 ila 4 gram kadar yine omega 3 vermenin mantıklı olduğu söylenmekte. Diyalize girmeyen evre 3 ila 5 kronik böbrek hastalığı olanlarda ise bu trigliserit düzeylerini düşürmek için günde 2 gram omega 3 takviyesi verilmesi yine önerilmekte arkadaşlar. Yine yapılmış olan çalışmalarda ama genelde trigliserit üstüne faydalı olduğu, total kolesterolü çok etkili olmadığı, LDL'de ise çok çelişkili yayınlar var. Bazı yayınlarda LDL'yi bırakın düşürmeyi, bu kötü kolesterol tam tersini artırabildiği yönünde de bazı bilgiler var. HDL kolesterolün de yine bazılarında faydasının olmadığı, bazılarında da faydasının olduğu gösterilmiş ama kolesterol yüksekliği olanlara ek takviye olarak bu bizde kılavuzlar doğrultusunda vermekte fayda var ama rutin olarak kullanılmıyor. Peki IgA nefropatisine tekrar girecek olursak buradaki omega 3 kullanımı, çünkü IgA nefropatisinde de doğru düzgün bir kesin tedavisi yok. Ya kortizon dediğimiz bağışıklığı baskılayan ilaçlar veya diğer ilaçlar kullanılıyor. İşte protein kaybını azaltıcı ACE inhibitörleri veya diğer ilaçlar verilebiliyor. Elimizde de çok güçlü başka bir ilaç yok maalesef. Eninde sonunda IgA nefropatisi olanlarda son dönem böbrek yetmezliğine gidebiliyorlar belli bir süre sonra. Önce bir ilk fazı oluyor. Daha sonra 5-6 yıl mesela hiçbir şey olmadan takip edebiliyorsun. Kreatin 1,5-2 ile bir anda 5-6-7 hop hemen 2-3 ay içerisinde hasta diyalize gidebiliyor. Alevlenme olabiliyor. Bununla ilgili de yine başka bir videoda yapacağım size. O aklımda IgA nefropatisine başka neler yapabiliriz diye bu konu üstünde konuşacağım. Şimdi IgA nefropatisinde de omega 3 kullanım konusu arkadaşlar çelişkili bu hastalarımızda. Kullanım için yeterince kesin kanıt yok.
Şu anda kılavuzların göstergesi bu yönde. Ama kullananlara da biz niye kullanıyorsunuz diyemeyiz. Mesela bu omega 3'lerin proteinuriyi, yine kolesterol yüksekliğini, hipertansiyonu ve iltihabı azaltıp dolaylı yoldan protein kaybını azaltabileceği ve faydalı olabileceği yönünde bazı veriler var. Yine yapılmış olan birçok çalışma var. Çok ayrıntılarına da gibisi boğmak istemiyorum ama mesela proteinurisi olan İGA hastalarında 12 gram balık yağı kullanılmış. Bu çok ilginç, önemli olduğu için söylüyorum. Yani 12 gram balık yağı neredeyse 15 tane omega 3, ortalama 800 ila 1 gram kadar bulunabiliyor bu omega 3 kapsüllerinde ve 6,5 yıl kadar takip edilmiş bu hastalar. Balık yağı grubunda 17 kişide, balık yağı verilmeyen grupta da 29 kişide kreatinde %50 azalma olmuş. Kreatin, balık yağı grubunda 8 kişide, plasebo grubunda da 19 hastada son dönem böbrek hastalıklarına gitme sonucu olmuş. Balık yağının hastalığın ilerlemesini yavaşlattığı gösterilmiş yine bu grupta. Yani bazı çalışmalarda bu var. Bazı yayınlarda da tam tersine bu omega 3 verilen hastalarda IgA nefropatisindeki bu proteinuriye hiçbir faydasının olmadığı da gösterilmiş. Mesela burada da yine 11 tane randomize kontrollü çalışma var. Herhangi bir istatistiksel fark bulunmamış. Ne proteinüride, ne kreatinde, ne kreatin clearance'inde. Başka çalışmalarda da yine mesela 4 tane farklı randomize çalışmada proteinürüyü azaltabildiği ama GFR dediğimiz böbreklerdeki bu çalışma oranını gösteren GFR değerinde olumlu etkisinin olmadığı gösterilmiş. Yine başka bir çalışmada da mortalite dediğimiz ölüm üzerine herhangi bir etkisi olmamakla birlikte proteinürüyü azalttığı, özellikle ACE inhibitörleriyle birlikte kullanıldığında gösterilmiş. Yine bir başka randomize kontrollü çalışmaların verilerinde de bunlar kümülatif veriler, yani meta analiz, tek çalışma değil de birçok çalışmanın sonucu yine proteinürüyü olumlu etkisinin olabileceğin ama renal fonksiyonlarda GFR'de ve kreatinde etkisinin olmadığı gösterilmiş. Bir tane de İsveç'ten yapılan bir çalışma var. Çok ilginç geldi bu bana ve çok randomize kontrollü çift kör de çok güçlü çalışmalardan bir tanesi. Burada da IgA nefropatisine balık yağı verilmesinin tam tersine yararlı olacağına, böbrek fonksiyonu daha da bozduğu gösterilmiş. Tabii böyle sonuçlar çıkınca da şimdi biz de bilim insanları olarak da çok yani çelişkili bunlar birbiriyle. Aynı şeyi İsveç'te veriyor, zararlı çıkıyor. Türkiye'de veriyor, faydalı çıkıyor. Danimarka'da veriyor, etkisiz çıkıyor. Amerika'da veriyor, bilmem daha farklı bir sonuç çıkıyor. Dolayısıyla insanların kafası da karışıyor. Neden aynı ilaç aynı yerde aynı etkiyi göstermiyor? Bunda tabii birçok faktör bulunmakta. Çalışmayı yapan insanların faktörü, veri analizleri, hastaların durumu, komorbidite, gerçekten düzgün metotlarındaki farklılıklar, analizler, kullanılan istatistikler gibi birçok faktör bulunmaktadır arkadaşlar. Ama ben kafanızı karıştırmadan şunu söyleyeyim. Ben kendi IgA nefropatisi olan böbrek hastalarımda rutin olarak balık yağı kullanımını önermiyorum. Ama balık yağı kullandığım hastalarda var. Gerçekten proteinürü miktarlarında daha az olduğu ve sürvilerin daha iyi olduğu yönünde de verilerim var. Ama burada da önerildiği gibi avuç avuç değil. Mesela 5 gram 6 gram değil de 1 gram kadar. Yani fazla abartma. 1 veya 2 tane balık yağı kapsülü öneriyorum ben hastalarıma. İhtiyacı olanlara veriyoruz bunları. Çünkü zaten hastalarımız birçok ilaç kullanıyor. Bir de bunun yanına gelip de günde 9 tane 10 tane balık yağı kapsülü kullanmak artık yani 100 tane falan ilaç yapıyor. Şeker ilacı ayrı, kolesterol ayrı, balık yağı ayrı, vitaminler ayrı. İstemiyorum yani. Hastalarımıza bu yarar yerine zarar veriyor. Onun için yarar zarar dengesini düşündüğümde omega 3 vereceğime doğal yollardan beslenmeyle öğretiyorum hastalarıma. Omega 3 zengin birçok gıda var. Öncelikle bunları alın. İlave olursa, alamıyorsa, diyelim aklı çok yerinde değil, beslenim, o zaman tabii ki veririz. Veya malnütrisyonu var, yakınları beslenmesinde yardımcı olamıyor, o zaman gerekirse alınabilir. Peki omega 3'ü kimlere vermememiz lazım? Ne gibi zararlı etkileri var bunların? Veya kimlerin dikkatli kullanması lazım? Genelde günlük 5 gramın altındaysa omega 3'ler zarar vermiyor. Zaten bizim böbrek hastalarında da önerdiğimiz genelde günlük 1 ila 3 gram kadar. Ben kendi hastalarımda 1 gram civarında öneriyorum eğer kullanacaksam. 1 ila 3 gram arasında tutmak lazım. Bulantı ve ishal yapabiliyor. Bağırsak hareketlerini de artırabiliyor. Onun için kronik ishali ve akut ishal olanlarda yine kullanmamakta fayda var. Kanama riskini artırabilir. Kesin veri yok bu konuda. Özellikle kan sulandırıcı alanlar, heparin, işte kumadin gibi veya bu kalp damar hastalıklarında Plavix vesaire aspirin kullananlarda kanamaya eğilim olabilir. Eğer bu hastalar
herhangi bir operasyona gireceklerse operasyondan yaklaşık bir hafta kadar önce bu omega 3 kullanımının kesilmesinde fayda var. Yine tansiyonu ve şekeri düşürebilir. Şeker ilacı kullananlar, insülin kullananlar, tansiyon hapı kullananlar da aşırı düşme olmasın diye ilaçlarını dengeleyebilirler. İnsülin dozları gerekirse azaltılabilir omega 3 kullanıldığı dönemlerde. Bu önemli bir şey, olumlu bir şey ama üst üste alınırsa şekerde ani düşme yapabilir. Yine bir risk durumu LDL dediğimiz kötü kolesterolü artırabileceği bu 2023 yılında yapılmış bir çalışmada gösterilmiş arkadaşlar. 300 mg gün düşük bir dozda omega 3 verilmiş. İşte 180 mg EPA, 120 mg DHA'dan oluşan omega 3 8 hafta boyunca verilmiş bunlar ve sonrasında bu trigliseritte anlamlı düşme olmuş. Bu da bir lipid türüydü. Ama LDL'de ise artış saptanmış. Birçok başka çalışmalarda da özellikle bu omega 3'lerin olumsuz etkilerinden bir tanesinin bu LDL kolesterolü, yani kötü kolesterol dediğimiz damar tıkanıklığına, aterojeniteye sebep olabilecek olan kolesterolü artırabildiği gösterilmiş. O açıdan da dikkatli olmak lazım. Bir de iki tane çok önemli nokta var. Kalp sorunu olmayan herhangi birisi, kalp sorunum yok, eğer ki omega 3 preparatı kullanıyorsa, bu 2022 yılında İngiltere'de yapılmış olan bir çalışma, 415 bin kişi üstünde yapılmış. Çok yüksek bir sayı ve sonuç çok ilginç çıkmış arkadaşlar. Balık yağı takviyesi kullanan, kalp sorunu olmayanlarda bu ritim bozukluğu denen bir şey var. Atrial fibrilasyon, %13 artış olmuş bu kalp ritim bozukluğunda ve inme dediğimiz, yani felç oluyor hasta, %5 artış saptanmış. Çok ilginç. Omega 3 fayda vereceğine zarar vermiş. Ama şeyde ise kalp hastalığı geçmişi varsa eğer bu hastaların, tam tersine kalp hastalığı riskinde %15'e yakın azalma olduğu gösterilmiş. Bunun sonucunda da zaten bir de atrial fibrilasyon dediğimiz bu kalp ritim bozukluklarında da 1 gramın üzerinde balık yağı takviyesi kullananlarda ritim bozukluklarının %50 artabildiği gösterilmiş. Yine öncesine ait kalp hastalığı yoksa bunlarda. Onun için de Amerikan Kalp Cemiyeti şöyle diyor: eğer ki kalp hastalığınız yoksa, bir risk altında değilseniz, mesela şeker yok, tansiyon yok, böbrek hastalığı yok, rutin kullanırsanız size yarar yerine zarar verebiliyor. Evet, peki günümüzdeki bu omega 3 takviyelerinden hangileri var? En sık olan arkadaşlar balık yağları. Bunlarda EPA ve DHA oranı yüksek oranları özellikle alınması lazım. Yani EPA'nın daha yüksek, DHA'nın daha düşük olanları, bunlar piyasada bulunuyor. Başka morina balığı, karaciğer yağı. Yine bunlarda da DHA ve EPA dediğimiz omega 3 açısından zengin bunlar. Bir de kril yağı. Bu son günlerde çok gündeme geliyor bu. Kril yağının da yine DHA ve EPA omega 3 açısından zengin oldu. Hatta bu kril yağının o diğer balık yağı ve morina balığına göre biyo yararlanımı, yani emiliminin daha yüksek olduğu yönünde bazı çalışmalar var ama diğer çalışmalarda bu desteklenmemiş arkadaşlar. Yine bu vegan ve vejeteryan olanlarda, hayvansal ürün kullanmak istemeyenlerin de yosun yağı kullanabilir. Bunda da omega 3 kaynağı genelde ALA tipi dediğimiz, yani bu bitkisel kaynaklı. Yine ALA takviyeleri bu keten, chia ve kenevir tohumlarında da bulunabilmekte. Bu bitkisel kaynaklı bunlar. Peki bu balık yağı preparatları hangi özellikte olması lazım? Bunların doğal trigliserit, yeniden esterlenmiş trigliserit, serbest yağ asidi, etil ester ve fosfolipid gibi farklı omega 3 takviyeleri bulunmakta arkadaşlar. Bunlardan özellikle trigliserit formunda olanlarını tercih etmenizde fayda var. Çünkü trigliserit formunda olan omega 3 preparatların emiliminin %80 olduğu, diğerlerinin ise %20'lerde, 30'larda kaldığı gösterilmiş. Onun için buna da dikkat etmeniz lazım. Peki düzinelerce omega 3 takviyesi olmasına rağmen bunların kalite kontrolleri düzgün yapılıyor mu? Bir de siz mesela bir hasta olarak ve bir bilim insanı olarak da ben nereden bileceğim hangi omega 3 takviyesinde trigliserit formu var, hangisinde ester var, hangisinde serbest yağ asidi var? Yani insanların kafasını da resmen karıştırıyorlar. Yani eğer böyle bir durum varsa, bilimsel olarak bu gösterildiyse, o zaman neden etil ester formunu üretiyorsunuz? Madem etkili değil mi? Çalışmalar gösterilmiş, emilemiyor. O zaman piyasaya sürmeyin bunu ve o firma bunu çekmesi lazım. İşte yapılmıyor bu arkadaşlar. Ondan sonra da insanlara bir sürü böyle şeyler yapıyorlar. Facebook'tan, oradan, buradan bilmem ne. Şunu yeme, şunu yapma, şu tuzu kullanma, şuna bilmem radyasyon var. Radyasyon varsa neden o tuzu piyasaya sürüyorsunuz? Yok Himalaya tuzu alma, ölürsün. Öbürü diyor bilmem rafine tuzu alma, ölürsün. Öbürü diyor tuzu bilmem deniz suyu.
Bizim bile bakın kafamız karışıyor bu konuda. Madem bir bilimsel heyeti kurarsınız, arkadaşlar incelemesini yaptık. Bunda radyoaktivite var, böbreğe zararlı ve vücuda zararlı maddeler var. Onun için bu tuzu üretmeyin. Veya bu omega 3 preparatını üretmeyin. Şu balık yağında şu zarar var. Bunu halk bilemez. Devletin de bu konuda el atması lazım arkadaşlar. Madem bu kadar bilimsel heyetiniz yok mu? Var. Hepsini toplayın bir araya. Arkadaşlar yapılan çalışmalar bu. İlaç şirketlerinden yetkililer de gelsin. Biz onlarda zarar etsin istemiyoruz. Ama olumsuz olduğu gösterildiyse de onu piyasadan kaldırması, yeni üretimler yapması lazım. Daha güzel, daha etkili, daha emilimlerinin daha yüksek olduğu, insanlara daha faydalı olan ürünlere geçmemiz lazım. Ar-Ge çalışmalarına burada çok önem verilmesi lazım. Yoksa her kafadan bir ses, böyle artist gibi klavyenin başına geçiyorlar. Bütün insanların da kafası karışıyor. Her önüne gelen bir şey, onu yeme, bunu yeme, şunu yap, şunu alma. Biz bile bakın, ben bile bunları böyle araştırırken size yani haftalarımı verdim buna. O kadar çok veri var ki PubMed'de de, bu bilimsel araştırmalarda da böyle. Kimi yayında çok faydalı diyor, kimisi yerin dibine sokuyor, öbürü yapılan metotları nasıl, nasıl, dergiler güvenilir, bu SC dergilerde de böyle. Artık ilaç şirketleriyle bağlantı mı var? O kadar çok faktör var ki arkadaşlar. Yine de bu benim dediklerimin siz özetini alın. Yani ben özellikle insanlara en az zararlı, hatta ben faydalı olmak istiyorum. Ama zararımı da minimuma indirmek istiyorum. Hepimizin hatası, eksikleri mutlaka olabilir. Onun için benim de konum değil, çünkü ben bir nefroloji uzmanıyım. Bu kadar ayrıntıları bilemem ki. Yok omega 3'te doğal trigliserit mi var? Yeniden esterlenmiş trigliserit mi var? Serbest yağ sistemi var. Bu benim görevim değil. Ama yayınlarda, verilerde bunlar geçiyor. Tamam, bu da aklınızda olsun. Bir de civa gibi ağır metallerden arındırılmış olması lazım bu. Balık yağların yine soğuk pres imkan varsa, bu çörek otu yağında da böyle soğuk presli ve ışık almayan paketlerde olması gerekiyor. Omega 3 preparatı, yoksa bozulabiliyor. Bir de mümkünse buzdolabında saklanmalı. Yemeklerle birlikte alınmalı. Özellikle kahvaltıyla birlikte alınırsa daha iyi olur. Beraberinde soda veya kahve ile alınmaması lazım. Evet, elimden geldiğince bu kadar uzun bir konuyu özetlemeye çalıştım. Umarım hepinize faydalı olmuştur. Bir sonraki videomda bu omega 3 kaynakları konusunda da sizlere bilgi vermek istiyorum. Hepinize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Allah'a ısmarladık.